Hepinize selamlar. Günümüzde Nintendo Switch oyunları en pahalı oyunlar olarak biliniyor. Peki biz bu konsolu aldıktan sonra hiç oyun alamayacak mıyız? Tabii ki de durum böyle değil. Nintendo Switch ile uygun fiyatlı birçok oyunu alabilirsiniz. Bu videoda sizlere uygun fiyatlı, değeri pek bilinmeyen fakat çok kaliteli oyunlardan bahsedeceğim. Eğer içinizde Nintendo Switch kullanıp da hala bunu bilmeyenler varsa başka bir videomda da sizlere mağazanızın ülkesini değiştirerek oyunları çok uygun bir fiyata tamamen yasal olarak nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Bunun için de lütfen takipte kalmayı unutmayın. Artık Steam'in dolar kuru üzerinden satış yapmaya başlaması nedeniyle oyunların birçoğunu Nintendo Switch üzerinden çok daha uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Videoda çoğunlukla gözlerinizden kaçmış olabilecek, değeri yeterince bilinmeyen fakat kaliteli oyunlara yer vermeye çalışacağım. Ayrıca hiç endişe etmeyin, bu videomuzda 30 liradan 250 liraya kadar her bütçe uygun oyunlarımız mevcut. Genellikle oyunları indirimli fiyatlarından seçtim. Videoyu izlediğiniz tarihlerde indirimler bitmiş olabilir. Ancak bu oyunlar sık sık indirime giriyor. Bu sebeple indirim bitse bile takipte kalmanızı öneririm. Sizler de hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, videonun keyfini çıkarın. İlk oyunumuz Immortals Fenyx Rising. Öncelikle bu oyunu ben geçen hafta %80 indirimde 250 liraya aldım. Şimdi 250 liraya uygun fiyat olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat günümüz koşullarında ortalama bir oyunun fiyatının en az 200 liradan başladığını artık ne yazık ki kabullenmemiz gerek. Kaldı ki bu oyunun tek kaliteli alternatifi olan Legend of the Zelda Breath of the Wild'ın da 1900 lira olduğunu unutmamak lazım. Bir Breath of the Wild alternatifi olarak bilinen bu oyuna birçoğunuz önyargılı olabilirsiniz. Ben de sizler gibi önyargılıydım. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu önyargım tamamen gereksizmiş. Eğer Zelda almaya maddi durumunuz yetmiyorsa oyunu 10 saat kadar oynamış biri olarak kesinlikle Immortal Phoenix'in de en az Zelda kadar kaliteli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Zamanında PC üzerinden emülatörle Breath of the Wild'ı da oynadığım için rahatlıkla söyleyebilirim ki Zelda'dan fazlası var, eksiği yok. Immortals Fenyx Rising, Yunan mitolojisinin içinde geçen aksiyon ve macera dolu bir oyun. Ana karakterimiz Phoenix sıradan bir savaşçı ama Zeus ve Prometheus'un yardımıyla tanrıları kurtarma görevine soyunuyor. Oyunun hikayesi kaosun neden olan Tifon'un tanrıları güçlerinden mahrum bırakmasıyla başlıyor. Oyun 4 ana bölgeye ayrılmış durumda ve her bölge farklı bir tanrının egemenliğinde. Athena, Ares, Hephaistos ve Afrodit gibi tanrılarla işbirliği yapıyor. Onların kaybettikleri güçlerini geri kazanmalarına yardım ediyorsunuz. Oyun dünyası bulmacalarla dolu. Özellikle World of the Tartarus adı verilen zindanlarda ciddi beyin jimnastiği yapmanız gerekiyor. Savaş sistemi de oldukça akıcı. Baltalar, kılıçlar ve oklar gibi farklı silahlar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Herakles'in gücü gibi mitolojik yetenekleri de devreye sokarak devasa canavarlara karşı stratejik savaşlar yapmanız gerekiyor. Bir yandan da Pegasus gibi efsanevi bineklerle açık dünyada uçuyor, haritanın her köşesinde farklı sırlar keşfediyorsunuz. Renkli grafikler ve mizahi diyaloglar da oyunu daha keyifli hale getiriyor. İkinci oyunumuz Figment serisi. 2 oyunluk bir seri olan Figment'in ilk oyunu 26 lirayken ikinci oyunu ise yalnızca 59 lira. 2 oyunluk bu sanatsal deneyime toplamda 85 liraya sahip olabiliyorsunuz. Bu devirde 85 liraya bırakın 2 oyun almayı bir zurna döner bile yiyemezsiniz. Bu oyunun hikayesi ve sanat tasarımı dışında bu kadar özel kılan diğer bir özellik ise 2 oyunda tamamen Türkçe arayüze ve altyazıya sahip. Figment, hayal gücünüzün içine adım attığınız benzersiz bir aksiyon macera oyunu. Oyun bir zihin dünyasında geçiyor ve ana karakterimiz Dusty eskiden bu zihnin sesi ve cesaretiyken şimdi her şeyi bırakmış bir halde. Ancak aniden ortaya çıkan korku ve kaygı canavarları Dusty'yi tekrar harekete geçmeye zorlar. Yanında Piper adında enerjik bir dostuyla birlikte zihni bu korkuların işgalinden kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyor. Oyunda her şey metaforik. Zihnin farklı bölümleri yaratıcı bir şekilde hayata geçirilmiş. Felaketler diyarında karanlık, korkutucu yaratıklarla yüzleşirken Umut Limanı daha renkli ve pozitif. Hem bulmacalar hem de düşmanlarla savaşıyorsunuz. Ama en dikkat çekici şeylerden biri müzik. Oyundaki boss dövüşleri sırasında düşmanlar size şarkı söyleyerek saldırıyor. I'm the plague of your disease. I come with wrath and rotten teeth. These
The mine thou shalt not pass. I bid you farewell with this wall of gas. Smell you later, boys. Hem görsel hem de işitsel olarak tam bir şölen diyebilirim. Eğer duygusal derinliği olan bir oyun arıyorsanız Figment tam anlamıyla sanatsal bir deneyim sunuyor. Üçüncü oyunumuz Old Man's Journey. Bu oyunda bizleri Figment gibi sanatsal bir deneyim yaşatmasına rağmen yalnızca bir adet dondurma fiyatında. Old Man's Journey'i Norveç eShop'u üzerinden yalnızca 31 liraya satın alabiliyorsunuz. Old Man's Journey tam anlamıyla duygusal bir yolculuğa çıkartan, huzur veren bir macera oyunu. Ana karakterimiz yaşlı bir adam ve kendisi geçmişindeki pişmanlıklarıyla yüzleşmek üzere bir yolculuğa çıkıyor. Oyun tamamen diyalogsuz ama hikaye anlatımı çevresel detaylar ve flashbacklerle ilerliyor. Bu da her şeyi biraz daha derin ve kişisel hale getiriyor. Oynanışın ana odak noktası ise manzarayı şekillendirmek. Yolculuk boyunca tepeleri tırmanıp deniz kenarlarında gezmek için çevredeki yolları ve tepeleri kaydırarak değiştiriyorsunuz. Bulmacalar son derece rahatlatıcı, karmaşık değil ama hikayeye tam uyumlu. Oyun daha çok görselliği ve atmosferiyle öne çıkıyor. Her sahne sanki bir tablo gibi tasarlanmış. Renk paleti pastel tonlarda ve müzikler ise sizi sakinleştirip oyunun içine çekiyor. Esas vurucu nokta ise hikayesi. Adamın hatıralarını açığa çıkardıkça pişmanlıklar, aşk, kayıplar ve özlemlerle dolu bir hayatı keşfediyorsunuz. Yavaş ilerleyen ama sonunda duygusal bir etki bırakan, kısa ama anlamlı bir deneyim sunuyor. Hayatın ne kadar kısa olduğunu ve anılarımızın ne kadar değerli olduğunu hissettiren bir oyun diyebilirim. Beholder Complete Edition. Bu oyunu Norveç eShop'u üzerinden 67 liraya satın alabiliyorsunuz. Oyunun PC sürümünde Türkçe arayüz ve altyazı mevcut. Fakat Switch versiyonunda mevcut değil. Ancak orta bir seviye bir İngilizceniz bile varsa bu oyuna saatlerinizi verebileceğinize garanti edebilirim. Beholder, distopik bir dünyada geçen karanlık ve düşündürücü bir strateji macera oyunu. Oyunda bir apartman yöneticisi olan Carl Stein'ı kontrol ediyorsunuz. Fakat sıradan bir yönetici değilsiniz. Hükümet size apartmanınızdaki kiracıları gözetlemek ve onların faaliyetlerini rapor etmek gibi son derece rahatsız edici bir görev veriyor. Oyun boyunca ahlaki kararlarla yüzleşiyorsunuz. Kiracıların gizlice evlerine girip onları izlemek mi, yoksa onların gizliliklerine saygı duymak mı? Apartmandaki insanların yaşamlarını incelemek ve onların sırlarını ortaya çıkarmak için güvenlik kameraları kuruyor, eşyalarını karıştırıyor ve gizli bir şekilde konuşmalarını dinliyorsunuz. Hükümet sizden şüpheli davranışlar gösteren insanları raporlamanızı bekliyor. Ama her rapor sonucunda insanların hayatları kararıyor. Bu noktada devreye sizin vicdanınız giriyor. Onları ihbar mı edeceksiniz yoksa onlara yardım mı edeceksiniz? Her kararın sonuçları büyük. Örneğin bir kiracıyı ihbar ettiğinizde belki de onların ailesi perişan olacak. Ama hükümet sizi ödüllendirecek. Aksine yardım etmeye çalışırsanız bu kez aileniz zor duruma düşebilir. Beholder'ın karanlık atmosferi sürekli gözetim altında olma hissini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Oyun, büyük biraderin her şeyi izlediği distopik bir dünyada ahlaki sorumlulukların ne kadar gri olduğunu gösteriyor. Eğer derin ve düşündüren bir oyun arıyorsanız, Beholder kesinlikle bunu sunuyor. Trine Ultimate Collection. Trine serisinin tüm oyunlarını tek bir pakette sunan şahane bir macera deneyimi. Bu koleksiyon Trine 1, 2, 3 ve 4'ü içeriyor. Yani birbirinden harika 4 oyunluk bir serüvene hazır olun. Peru eShop'u üzerinden 172 liraya bu 4 oyunluk sete sahip olabilirsiniz. Trine, bulmaca çözme ve platform öğelerini büyülü bir dünya ile birleştiriyor. Oyun 3 farklı karakter olan büyücü Amedius, Şövalye Pontius ve hırsız Zoya'nın özel yeteneklerini kullanarak bulmacaları çözmeye ve düşmanları alt etmeye dayalı. Her karakterin kendine özgü yetenekleri var. Mesela Amedius nesneleri büyüyle hareket ettirebilir. Zoya ok ve kanca kullanarak engelleri aşar. Pontius ise güçlü kalkanı ve kılıcıyla düşmanları alt eder. Serinin her oyunu göz kamaştıran grafiklerle ve harika bir atmosferle geliyor. Oyunun renkli ve fantastik dünyası masalsı bir hikayeyle birleşiyor ve oynanış boyunca arkadaşlarınızla eğlenceli anlar yaşayabiliyorsunuz. Trine serisinin en büyük artılarından biri de
multiplayer olarak aynı konsol üzerinden yan yana arkadaşlarınızla oynayabilmeniz. Oyun co-op olarak maksimum 3 kişiyle oynanabiliyor ve her bir oyuncu bir karakteri kontrol ediyor. Hem tek ekranda oynanabilen couch co-op deneyimi hem de karakterin birbirleriyle işbirliği yapmasını gerektiren bulmacalar oyunu arkadaşlarla oynamak için mükemmel kılıyor. Mesela biri Amedeus ile platform yaratırken diğeri Zoya ile platforma tırmanabilir. Üçüncü kişi ise Pontius ile düşmanları savuşturabilir. Kısacası Trine Ultimate Collection arkadaşlarla birlikte oynandığında çok daha keyifli hale gelen bir oyun serisi. Lost in Random, eşsiz bir hikaye anlatımı ve görsel tasarımıyla dikkat çeken fantastik bir macera oyunu. Japonya eShop'u üzerinden oyuna 112 liraya sahip olabilirsiniz. Oyun, karanlık bir dünyada sıradan bir kız olan Evan'ın ve onun sevimli zaratı Dicey'nin hikayesini anlatıyor. Evan, kaybolan kız kardeşi Odd'u bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Oyun, bu fantastik diyarın tuhaf ve renkli karakterleriyle dolu. Her biri kendi oyun kurallarına sahip. Lost in Random'ın en dikkat çekici yanı oynanış mekanikleri. Oyun, RPG unsurları ile strateji öğelerini harmanlıyor. Karakterler arasındaki savaşlar zar atarak gerçekleştirdiğiniz bir sistemle ilerliyor. Yani savaşlar sırasında zar atıyor ve gelen sonuçlara göre farklı yetenekler açıyorsunuz. Dicey bu savaşlarda en büyük yardımcınız. Onunla birlikte düşmanlarınızı alt ederken yeni kartlar ve yetenekler kazanarak karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Oyun boyunca farklı bölgelere ve krallıklara seyahat ediyorsunuz. Her biri farklı temalarla dolu. Atmosfer, göz alıcı sanat tarzı ve mistik müziklerle zenginleştirilmiş Lost in Random, özgün hikaye yapısıyla sadece bir oyun olmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda seçimlerinizin sonuçlarını düşündüren derin bir deneyim sunuyor. Eğer fantastik bir dünyada keşif yapmayı ve strateji gerektiren savaşlar oynamayı seviyorsanız Lost in Random kesinlikle göz atmaya değer. Şimdilik oyunlarımız bu kadardı. Eğer daha fazla uygun fiyatlı ancak kaliteli Nintendo Switch oyunları görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve videoyu beğenmediyseniz hala videomuzda beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Eğer bu video serisine daha fazla devam etmemizi istiyorsanız sizlerden 100 beğeni rica ediyorum. Videomuz 100 beğeniye ulaştığı takdirde hemen ikinci videomuz gelecektir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.